İlk yer Bowensa Tapınağı. Ülkede yaygın olarak Budizm dinine ait tapınaklardan biri olan Bowensa Tapınağı, 794 yılında yaptırıldığı düşünülen şehrin en eski dini yapısı. Suda Dağı'nın yamacında yer alan tapınağın yaptırılmasında önemli rol oynayan bir keşişe adanmış. Günümüzde kentin turistik cazibe merkezlerinden biri olan dini yapıda bir keşişin hayatına dair anlatımların yapıldığı gösterim de yer alıyor. Kore'de en yaygın inanışlardan olan Budizmin geleneklerini ve törenlerini görebileceğiniz en iyi yerlerden biriymiş bu tapınak. Her dinden insana açık olup tüm ziyaretçilerini kabul ediyor. Eğer farklı kültürlere ve dinlere merakınız varsa, ben mesela merak edenlerdenim. Budist geleneğinin yüzyıllardır sürdürüldüğü Bogensa'yı kesinlikle ziyaret listenize bence eklemelisiniz. Gelelim ikinci mekanımıza. Cheonggyecheon. Kent merkezinde yer alan planlı olarak oluşturulmuş bir dere ve etrafındaki kamusal alanın adıdır. Toplam uzunluğu 11 kilometre olmakla beraber etrafında yükseltilmiş taşlar sayesinde daha alçak bir aktivite alanı oluşturulmuştur. Cheonggyecheon, Kore'den savaşların ardından yapılan kentsel yenileme projelerinin bir parçası olarak 2005 yılında meydana getirilmiştir. O günden bugüne şehir halkının severek ziyaret ettiği cazibe noktalarından biri olarak etrafında böyle sosyalleşme alanları ve dere etrafında yürüyebileceğiniz uzun bir yürüyüş alanına sahip. Etrafının çok güzel ağaçlandırılması ve ışıklandırılmasıyla özellikle akşam saatlerinde şehrin en görkemli noktalarından biri haline geliyor. Ve bence burası da ziyaret etmeye değer alanlardan bir diğeri. Gelelim bir diğer yerimize. Üçüncü olarak benim gitmek istediğim yer Bukchon Hanok Village diye geçiyor. Kore'de eski evlerin ve köy yaşantısını gözlemlemenizi sağlayacak geleneksel köy ortamının sunulduğu bir alan. Ben özellikle böyle şeylere çok meraklıyım. Böyle eski e, köy yaşantısını ve evleri görmek benim her zaman hoşuma gidiyor. Ve Kore'den bahsederken fark ettiğiniz üzere kültürü ve geleneklerine oldukça yer veriyorum. Çünkü ne kadar değişmiş olsa dahi halkın eskiye ve geleneklerine olan ilgisinin hala kaybolmaması beni çok etkiliyor. Ve günümüzde başkent olan Seul'ü gezerken eski yapılardan bir iz göremediğiniz gibi yükselen binalar ve değişen caddeler sebebiyle ülkenin eski hali hakkında da çok fikir edinemiyorsunuz. Ama Bukchon-hanok köyünü ederseniz 600 yıllık yerleşimin kaybolmadığını görebilir ve burada geleneksel Kore köy yaşamını keşfedebiliriz hep birlikte. Bu yüzden benim listemde üst sıralarda yer alıyor. Günümüzde yaşamın olmadığı sadece ziyaretçilerini ağırlayan köyde çay evi, restoran, kültür merkezi gibi birçok nokta var. Bunun dışında konaklama yapamadığınız bu köyde günübirlik turlara katılıp dilerseniz Kore'nin köklü tarihi hakkında daha detaylı bilgi sahibi de olabiliyorsunuz. Bu da bence görmeye değer alanlardan biri ve özellikle bu eski tarihine bağlı kalışı da çok etkileyici. Listemde bu da var o yüzden. Gelelim dördüncü tavsiyem ve eminim buranın ismini çokça duyduk hepimiz. Gangnam. Gangnam Seul'ün en popüler ve lüks semtlerinden biri ama ismi buradan tanıdık gelmese bile bize bunu tanıtan ve bir dönem dünyayı kasıp kavuran ünlü Gangnam Style şarkısının adı aslında buradan geliyor. Bu bölgede çok lüks olması ve ülkenin elit sayılan kesimin yaşamasıyla popülerleşmiş, yaşam koşullarının iyi olduğu bir nokta. Ve bu lüksün yansıtıldığı bir noktada Seul'ün gece hayatı içerisindeki kaliteli mekanlarına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.
Gangnam'a gittiğinizde fiyatların normalden daha pahalı olduğuna tabii ki şahit olacaksınız. Ama verdiğiniz paraya değecek bir eğlence ve kalitenin de olduğunu düşündüğüm noktalardan biri. Özellikle size böyle gece eğlenmelerini seviyorsanız ya da en azından ya bu şarkıda da anlatıldığı bütün dünyayı kasıp kavurdu bir göreyim neresiymiş derseniz bence mutlaka ziyaret etmelisiniz Gangnam'ı. Evet, şimdi gelelim benim dizilerden de böyle bakıp imrendiğim bir mekana. Seul Kulesi ya da Namsan Kulesi olarak da geçiyor. Kore'de radyo ve televizyon yayınları için yapılmış olan Namsan Seul Kulesi 1969 yılından beri iletişim kulesi olarak hizmet veriyormuş. Ve Seul'ün simgelerinden biri haline gelmiş olan Seul Kulesi öncelikle iletişim amacıyla kullanılırken 1980 yılında halka açılıyor. Ve bu tarihten sonra bölgenin de yükselişiyle beraber orada olduğunuzda muhteşem Seul manzarasını izleyebileceğiniz çatı terası halkın en çok ziyaret ettiği noktalardan biri haline geliyor. Ve çatı terasında bulunan restoranlar sayesinde manzaranın büyüsü eşliğinde yemek de yiyebilirsiniz. Aynı zamanda burada kendinize çok güzel bir anı biriktirmiş olursunuz. Bu popüler gezi noktasının en sevilen noktalarından biri de şehir manzarasını izlemenin en keyifli belki de yanı olabilecek teleferiği kullanmak olacak bence. Namsan Kulesi dağı ve dağı arasında hizmet veren bir teleferik var. Burada panoramik şehir manzarasını da izleyebiliyorsunuz. Bu arada benim dizilerde gördüğüm dediğim kısımsa aklınızda mutlaka bulunsun. Kulenin teras kısmında, ahşap kısmında çiftler tarafından gelenek haline getirilmiş olan aşk kilitleri buradaki anın sonsuza dek hatırlanması amacıyla çok keyifli bir etkinlik bence. Teras kısmına eğer çıkma şansınız olursa bir kilit takıp siz de bu geleneği devam ettirebilirsiniz. Evet, bugünkü videomda biraz size böyle gezip görmek istediğim yerlerden bahsettim. Ama tabii ki bu kadarla sınırlı değil. Kore'de görüp gezmek istediğim daha birçok yer var. Onları da başka videolarda mutlaka göstereceğim size. Umarım bir gün kendim gidip kendi videolarım ve resimlerimle de size buraları gösterme şansım olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma destek olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Hafta sonunda pazar günü yine saat 3'te yeni videom gelecek. Yeni bir dizi tavsiyesiyle karşınızda olacağım. O zamana kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.